Merhaba. Bu videoya bir soruyla başlamak istiyorum. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Bence gezerek okuyan daha çok şey bilir. Gezmenin, yolculuğun insanı değiştirdiğini düşünüyorum. Yüz hatlarımız bile değişir. Bir yolculuktan sonra aynı kişi olamayız. Bir yandan okuyarak kendimizi, bir yandan gezerek dünyayı tanımalıyız. Biz de yolların bize öğretecekleri vardı deyip bir hafta sonra kaçama yapalım dedik ve Sivas'ın yolunu tuttuk. Ankara'dan gidecekler için söylüyorum. Hızlı trenle 4 saat, otobüsle 7 saati buluyor. Biz giderken hızlı tren, gelirken otobüs kullanmayı tercih ettik. Hızlı trenin biletleri çabuk tüketiliyor. Günler öncesinden alınması gerekiyor. Burası Sivas Meydan. Yani gördüğünüz gibi karşıda Sivas Valiliği. Onun yan tarafında Sivas Jandarma binası var. Sivas'a indiğimizde ilk gittiğimiz yer Sivas Ulu Cami oldu. Sivas Ulu Cami, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı II. Kılıç Arslan'ın ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırılmasıyla Sivas Aksaray arasındaki bölgeye hükümdar olan Kudretli Melikşah Saltanatı zamanında Kılıç Arslan bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul-Ahiye yaptırılmıştır. Caminin 1. İzzettin Keykavus tarafından 1212 yılında onarıldığı, 1213'te de minaresinin yapıldığı bilinmektedir. Onarım sırasında zarar gören minare, dikkatli bakarsanız biraz yana yatık hali bulunuyor. Burası Ulu Cami'nin içi ve Ulu Cami'nin dışı. Burası az önce de gösterdiğim gibi jandarma binası. Burada dalgalanan Türk bayrağını da çekmek istedim. Sonraki durağımız ise Sivas'ı daha iyi tanımak için gittiğimiz Sivas Şehir Müzesi. Müzeye girişler ücretli, tam 60, öğrenci 40 TL. Bu müze adeta Sivas tarihinin bir özeti niteliğinde. Şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik tarihini gösteriyor. Müzenin giriş kısmında kentin gelişimini anlatan bir film görüyoruz. Yine giriş katında şehrin ulaşım tarihi, etimolojisi, coğrafyası, iklimi, faunası ve florası hakkında bilgiler yer almakta. Bir alt kata inildiğinde ise tarih öncesi devirlerden itibaren Sivas'ta hüküm sürmüş medeniyetler yer almakta. Müze içerisinde bir konak canlandırılması olup bu kısımda Sivas'ın yöresel lezzetleri ve çeşitli gelenekleri anlatılmakta. Konak merdivenlerinden yukarı çıkıldığında ise Sivas'ta çocukluk, düğün, kına gecesi, hamam kültürü, doğum, sünnet geleneklerine dair bilgi
belge ve canlandırmalar gösteriliyor. Müzenin üst katında göç, nüfus verileri, sivil mimari, Sivas'ta yaşanan acı olayların anıldığı alanlar mevcut. Buna ek olarak kültür, sanat, edebiyat, turizm ve interaktif bölümlerin de burada yer almakta. Alt kata inildiğinde ise Sivas'ta ekonomi, el zanaatkarların eski bir çarşı görüntüsüyle dekore edildiği dükkanlar bulunmakta. Sivas Müzesi'nin her yerini çekmeye çalıştım.
O meşhur Sivas'ın Kangal köpeği. Burada Sivas'ın yerel lezzetleri ve Aşık Veysel. Güller yeni açılıyordu. Onları da çekmek istedim. Burası Sivas Meydan. Sivas Meydan'da Kale Camii, Çifte Minare, Şifahiye Medresesi ve Buruciye Medresesi var. Biz en son bir de Gök Medrese'ye gittik. Bu yapılan tarihine bakacak olursak Kale Camii 3. Murat'ın veziri Sivas Valisi Ali Beyoğlu Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmıştır. Plan tertibi, mimari üslubu, süsleme elemanları ve ince uzun zarif minaresiyle Sivas'taki Osmanlı camilerinden biridir. Çifte minareli medrese ise Taşkapı üzerinde yer alan kitabesine göre 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveydi tarafından yaptırılmıştır. Medrese süslemeli taş yapısı ve tuğla çini örgülü iki minaresiyle dikkat çekmektedir. Medresenin kapalı mekanı yok olmuş, sadece doğu yönündeki minarelerin bulunduğu asıl cephe yüzeyi ayakta kalmıştır. Şifahiye Medresesi'nin tam karşısında yer almaktadır. Şifahiye Medresesi ise Kehkavus Darüşşafası veya Darüşşafaka adıyla da biliniyor. 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. İzzettin Kehkavus tarafından Sivas'ta Darüşşifa olarak yaptırılmış, Osmanlı devrinde medrese olarak kullanılmıştır. Buruciye Medresesi veya diğer adıyla Hacı Mesut Medresesi ise 1271 yılında Anadolu Selçuklu Sultanlarından 3. Gıyasettin Kehküsev zamanında Hamedan yakınlarındaki Burucik'ten gelme Muzaffereddin Buruciydi tarafından yaptırılmıştır. İlmiye çalışmaları için medrese olarak yaptırılmış ve devrin pozitif ilimlerin okutulduğu bina olarak uzun yıllar kullanılmıştır. Gök Medrese, Türk mimarisini ve süsleme sanatını birlikte görülebileceği en önemli yapılarındandır. Yapının çeşitli bölümlerindeki yazıtlardan 4. Kılıç Arslan'ın oğlu 3. Gıyasettin Kehküsev döneminde veze sahip ata Fahrettin Ali tarafından 1271 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Gök Medresesi'nin mermer taş kapısı ışık gölge oyununu yaşatacak denli zengin bir görünüme sahiptir. Yapı açık avlu, 4 eyvanlı, 2 katlı plan özelliğine sahiptir. Yapıldığı tarihten itibaren dini ilimlerin tahsil edildiği medrese olarak hizmet verdiği bilinen bina 1926 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Burası müzenin içi gerçekten çok güzeldi. Daha sonra soluklanalım dedik ve Tarihi Taşan Çarşısı'nda çay içtik. Han 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış, yeni restore edilmiş, güzel görünümlü 2 katlı bir yapı. Üst katın orta katı açık. Bu da hanı ferah bir görünüme kavuşturmuş. Hanın alt katlarında çeşitli hediyelik eşya satan dükkanlar, üst katında ise çay kahve içilebilecek küçük oturma mekanları var.
Han tarihi olmasından dolayı görülmesi gereken bir yapı. Daha sonra ise Hamidiye Kültür Bahçesi'ne gittik. Burası 2021 yılında hizmete açılmış. 2. Abdülhamit Han döneminde sarayı at yetiştiren çiftliklerin restore edilerek yapılmış. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi şehrin tarihi yapılarının, minyatürlerin bulunduğu alan da var. Bir de içerisinde bulunan Savaş Atları Müzesi var. Biz orada ziyaret ettik ve çok beğendik. Burası da Savaş Atları Müzesi. Burası özellikle çok gerçekçi gibiydi, çok güzeldi. Bu müzenin de her tarafını çekmeye çalıştım.
Burada da atlarla ilgili sözler bulunmakta. Sivas'ta neye yenir derseniz biz ilk olarak Sivas köftesini yedik. Bunun için de meşhur olan Kirli Ahmet Usta'nın mekanına gittik. Kirli Ahmet Usta'nın 2 tane şubesi var. Bir merkezdeki küçük olduğu için sanayideki yerine gittik. Köfteler gayet güzeldi. Ama bir yandan da çok abartıldığını düşünüyorum. Onun üzerinden 8,5 diyebilirim. Mekan gayet temizdi. Hesap olarak ben 1,5 porsiyon yedim. Onun da fiyatı 375 TL'ydi. Bize önerdikleri bir diğer yer Mücahit Etli Pide'ydi. Akşama doğru gittiğimiz için olabilir biraz sıra bekledik. Ama sakin olduğu zamanlar da oluyor. 2 katlı olmasına rağmen dükkan doluydu. Etli pidesi gayet güzeldi. Sade etli pide 150 TL. Ama başka pide çeşitleri de mevcut. Buraya da 10 üzerinden 8 diyebilirim. Bir diğer ünlü yer ise Mis Döner diye bilinen Mis Kebap. Devasa bir döner aslı olarak sizi karşılıyor. Biz ilk pazar günü gittik. Pazar günü kapalı olduğunu gördük. Ertesi gün gittiğimizde yedik. Döner güzel ama yani kesinlikle gelin diyemem. Çünkü burası gibi iyi döner yapan birçok mekan var. Buraya da 10 üzerinden 7,5 diyebilirim. Dönerin bir porsiyonu 250 TL'ydi. Tatlıyı ise aşçıbaşı'ndan aldık. Hurma denilen meşhur bir tatlı var. Mutlaka tadına bakın derim. Çayla çok güzel gidiyor. Bol tereyağlı bir tatlı. Diğer adı kalbura bastı. 4 tanesine 70 TL verdik diye hatırlıyorum. Bu tatlıya puanım 10 üzerinden 9 diyebilirim. Sivas'ta yediklerimin içinde en güzeli buydu. Daha sonra Doğu Şekerleme'ye uğradık. Oradan ev için şekerler, jelibonlar aldık. 2 şubesi var. İkisine de gittik. En son ise kapanışı yine meşhur olan Çerkez'in kahvesiyle yaptık. Biz Sivas'ı çok sevdik. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda belirtin.